Merhaba arkadaşlar. Bugün meditasyonun önündeki en büyük engellerden birinden biraz söz etmek istiyorum. Sıkça derslerimizde ya da çevrede duyduğum ve sizlere engel teşkil eden bazı durumlar, haller ya da zihin durumları gerçekleşebiliyor. Bunların kaynaklarıyla ilgili size bir takım ipuçları vermek istiyorum. Özellikle bugünkü ipucu oldukça önemli buluyorum. Çünkü ister kendinizi bir spiritüel, bir ruhsal arayıcı olarak tanımlayın, isterseniz hiçbiriyle bir alakanız olmasın, genel olarak meditasyonun ve kendiniz olarak mevcut bulunmanın en önemli engellerden bir tanesi arzulardır. Genelde bizim arzulara yaklaşımımız şu şekilde oluyor. Genelde böyle spiritüel olduğumuz zaman, yani ruhsal yaklaşıma girdiğimiz zaman şunu düşünüyoruz. Evet, geçmişten getirdiğim kalıpları hepsini yok etmeliyim. Çünkü onlar bana engel. Ki bu yaklaşım hani doğru olabilir, yanlış olabilir. Buna bir şey söylemiyorum. Fakat şimdi bunları neden yok etmeliyim diyoruz. Çünkü isteklerime daha kolay ulaşabilirim, arzularımı gerçekleştirebilirim şeklinde bir yaklaşımımız oluyor. Şimdi bir ruhsal arayıcı da aslında aranan en önemli özellik bir adanmışlıktır. Fakat biz daha henüz başlangıç aşamasında şunu yaşayabiliyoruz. Diyoruz ki olumsuz duygular, olumsuz düşünceler, yargılar, eleştiriler ve bunlar gibi şeyler hayır bana ait değil ve ben işte bunlar zihindir, işte bunlar egodur vesaire, işte bunlar hayatıma engeldir diye düşünüyoruz. Ve bunları bırakınca daha iyiye doğru gidebileceğimizi varsayıyoruz. Halbuki zihin biraz daha farklı bir çalışması var. Zihin şimdi biz düşüncesel olarak bunlar negatif, bunlar pozitif. Ruhsallık negatifleri atmaktır, pozitife doğru girmektir diye bir düşüncemiz var. Halbuki şunu atlıyoruz. Şimdi biraz daha basit bir değerlendirme yapmak gerekirse, her şeye aslında geçmiş ya da gelecek gözüyle bakmak gerekiyor. Şimdi zihni nasıl tanımlarsınız? Zihin demek işte düşünceler topluluğu demektir. Ve bugüne kadar oluşturmuş olduğunuz kimlikler, çocukluktan bu yana getirdiğiniz kimlikler ve bütün tanımlamalar aslında zihin dediğiniz şeyin içerisindedir. Zihin aynı zamanda ego ile aynı anlamı taşır. Çünkü neden? İşte çocukluktan bu yana getirdiğiniz kimlikler diyoruz zaten. Yani ilk başta bu kimlikler yoktu ve siz 1-1,5 yaşından itibaren bu kimlikleri el yordamıyla, çevreden bir şeyler alarak, oradan alarak, buradan alarak bu kimlikleri oluşturmaya başladınız. Ve işte yaşamınızda bazı travmatik şeyler yaşadınız ki bugün birçok ruhsal arayıcı bunları çözmeye çalışıyor. Çünkü bunları çözünce çok daha rahatlayacağını, çok daha verimli, çok daha iyi olacağını ya da ruhsallıkta çok daha yükseğe çıkabileceğini düşünüyor. Fakat şunu atlıyoruz. Ne dedik? Arzular dedik. Şimdi bir ruhsal arayıcı şuna bakmalı her zaman aslında. Bu şu anda gördüğüm şey ne zamanla ilgili? Şimdi buradan hemen şeye gitmeyin. Arzular gelecekle ilgili bunu söylemeye çalışıyor diye düşünmeyin. Hayır. Tam aksine aslında size bugün söylemeye çalıştığım şey şu. Arzularım diye sahip çıktığımız şey aslında zihninizde geçmişten getirdiğiniz ve geçmişteki yaşadığınız o travmatik şeyler ya da eksiklikler ya da bunun gibi şeylerin sonucunda oluşmuş ben de bunu istiyorum ya da buna sahip olmalıyım gibi şeylerin, ki bunların çoğu bu arada çocukluktan geliyor. Bunlara bir arzu gözüyle bakıyoruz. Bunlara bir arzu diyoruz daha doğrusu ve bunlara
işte o negatiflikleri hepsini yok edip bunları elde etme amacını taşıyoruz. Fakat işte meditasyondaki en önemli ya da kendiniz olma ya da biraz daha sessiz bir zihin diyelim buna. Bunun önündeki en büyük engel de bu oluyor. Çünkü biz negatifleri bir tarafa atmaya çalışırken halbuki pozitif diye düşündüğümüz o arzular grubu ki zihnin içerisinde dediğim gibi bu sizi hala aslında geçmişten getirdiğiniz bu paternlerle geleceği projekte etmeye çalışıyor. Şimdi siz geçmişin bir kısmını bırakıp ama arzular kısmını ya da hoşunuza giden kısımları tutma eğiliminde olabiliyorsunuz. İşte bu da otomatikman zihnin o döngüsünün devamı anlamına geliyor. Ne demek bu? Sürekli bir iniş çıkış, sürekli bir iniş çıkış. Nasıl bir şey bu? Örnek veriyorum, bir meditasyonun sırasında çok güzel deneyimler yaşıyorsunuz. Süper, yukarıya çıktığınızı gözlemliyorsunuz. Diyorsunuz tamam oldum şimdi belki belki de bunu düşünebiliyorsunuz. Fakat bir gün, 2 gün, bir hafta sonra bir anda kendinizi yine en altlarda buluyorsunuz. Bunun sebebi kaderiniz değil. Bunun sebebi açıkçası işte neleri tutup neleri tutmayacağınız konusunda ayrımcılık yapıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Eğer bu yüzden bilgeler şunu söyler, arzusuzluk diye bir tanım vardır. Bu aslında bütün arzuları reddetmek anlamına gelmiyor. Bu arzuların nereden kaynaklandığını anlayıp onları da aynı zihin kategorisinde değerlendirmeye başlamanızla ilgili. Çünkü siz şimdi olumsuz taraflar ben değilim dediğiniz zaman şüphesiz ki onun içerisine birçok kimlik giriyordur. Tamam. Ama sadece o kadar kimlik yok. Kendinizi pozitif görme kısımlarında kimlikleriniz var. Oralarda oluşan arzularla ilgili kimlikleriniz var. Siz kimlikleri bütünüyle reddetmediğiniz sürece bu iniş çıkışlar, yaşantınızdaki sürekli zihinsel olarak yaşadığınız iniş çıkışlar ve sanki tekrar başa dönüyormuş gibi, belki yıllarca bu konuda meditasyon çalışmaları yapmış oluyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki hala aynı noktadayım, neden gelişemiyorum diyebiliyorsunuz. Aslında bunların işte yegane sebepleri geçmişe yönelik, yani zihinsel kalıplara yönelik ayrımcılıktan kaynaklanıyor. Çünkü işte seçmece bir şekilde sadece olumsuzları ayırayım gibi bir yaklaşıma girdiğiniz zaman bunun çok fazla uygulanabilir bir şeyi kalmıyor. Çünkü zihin zaten öbür taraftan size tekrar gelmiş oluyor. Çünkü bu ayrımı yapma eğilimi dahi aslında zihnin bir parçası. Yani başka bir kimlikle hayır ben bunları istemiyorum demiş oluyorsunuz. Bu şekilde olduğu için yine o zihin döngüsünün içerisinde kalmış oluyorsunuz. Evet, şüphesiz burada bazı deneyimler yaşıyorsunuzdur, belli rahatlamalar yaşamışsınızdır, belli açılımlar yaşamışsınızdır. Ama görebileceğiniz gibi aslında hani tam bir şeye çıkılamıyor. Neden? Çünkü işte orada o geçmişten getirdiğiniz kalıplara hepsine aynı yaklaşıma ihtiyaç var. Eğer ayırt ederseniz bu sefer bu döngünün içerisinden çıkamazsınız. Bu yüzden size önerim şu, lütfen arzularınız, yani o arzularım diye çok sahip çıktığımız şeyin aslında ne olduğunu bir kendiniz incelemeniz. Unutmayın, bir şeyi incelemeye başladığınız zaman neymiş bu, nereden geliyor gibi böyle bu şekilde bir farkındalığın ışığını düşüncelere, duygulara ya da hislere çevirmeye başladığınız zaman orada başka bir şey gerçekleşmeye başlar. Çünkü siz orada bilinçsizce ben bunu arzuluyorum, bunu elde etmeliyim şeklinde bir zihin döngüsünden çıkmış olursunuz ve orada daha bilinçli bir şekilde, daha farkında bir şekilde diyelim ona daha objektif yaklaşmaya başlarsınız ve zihnin ne olduğunu daha da fazla, daha da derinden anlamaya başlarsınız. Ancak bu şekilde o sürekli iniş çıkışlar ya da meditasyonda ya da kendiniz olarak kalmakta ya da anda kalmaktaki, anda kalmanın önündeki
Engelleri ancak bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde atlatabilirsiniz. Bugün de bununla ilgili kısa bir konuşma yaptık. Bakalım bir sonraki videoda artık devamını getireceğiz. Teşekkür ediyorum.